for just a little breakup. When you're the one who brought the drama. Attitude through the roof, probably think that you're the victim. But that won't save you from your karma. Go cry inside your Malibu house. Go off and try to play God. Make dough, but no matter the amount, you're just a lost cause. Now go get lost cause. Güzel bir bahar sabahından herkese günaydın arkadaşlar. Yaz yavaş yavaş kendini gösterirken ve hepimiz bu güzel mevsimin gelişi üzerine çok heyecanlıyken birlikte yaza hazırlanalım istedim ve bir yaza hazırlık serisi çekmeye karar verdim. 26 kilo vermiş bir insan olarak ve kanalım da kilo verme, sağlıklı beslenme ve iyi yaşam üzerine kuruluyken ve yaz denince maalesef içimize hemen fit olmalıyım tedirginliği düşmüşken yaza hazırlık serimizin ilk bölümünde bana kendimi hiç zorlamadan, hiç kısıtlamadan, sevdiğim hiçbir yiyecekten mahrum bırakmadan 26 kilo verdiren günlük rutinimi sizinle paylaşmaya karar verdim. Bunun için de güzel bir pazar sabahını tercih ettim ki dışarıda çalışan ya da öğrenci olan herkes için en azından haftanın bir günü bile olsa uygulayabilecekleri bir rutin olsun ve içinde de diğer tüm günlerinizde kullanabileceğiniz tarifler, spor çalışmaları ve umuyorum ki bir takım ilhamlar olsun. Kilo verme süreci fiziksel olduğu kadar psikolojik de bir süreç. O yüzden güne nasıl başladığımız çok önemli. Ve ben son 2 haftadır uyguladığım, karşılığını da daha verimli ve daha mutlu sabahlar olarak aldığım, uyandıktan sonra ilk 1-1,5 saat telefona bakmama kararımla başlıyorum güne ve onun yerine kendimi dinleyip kızlarımla ilgileniyorum. Telefon, özellikle sosyal medyanın geldiği son durum beni biraz kötü hissettiriyor çünkü. Hele uyanır uyanmaz, tam da günümü nasıl geçireceğimi belirlerken, yavaş yavaş güne dair ruhsal durum oluşurken insanların paylaşımlarına baktığım zaman beynimde sanki aşırı bir yükleme oluşuyor. Bir sürü farklı etkinlik, farklı yer ve farklı hayat görmek bana sanki hayatta geri kalıyormuşum gibi bir his yükleyip beni strese sokuyor. O nedenle artık sabahları kendi modumu kendim belirliyorum ve uyanınca önce kendime dönüyorum, sonra da kızlarımla ilgileniyorum. Sabahlarımı ve günümü pozitif geçirmemi sağlayan bir diğer şey ise güne hareket ve temiz havayla başlamak. Bu kilo verme sürecinin de mutlu ve rahat geçmesi için çok önemli ayrıca. Çünkü kilo verme olayında en önemli şey yüksek bir morale sahip olmak ve sürecin her anından keyif almak. Açık havada yapılan bir yürüyüş ise bunu sağlamanın bence en kolay yolu. Şu an Urla'da denize yakın yaşadığım ve evden çalıştığım için bu rutini sağlama konusunda çok şanslıyım. Ama 26 kilo verdiğim dönemde İstanbul'da yaşıyor ve evime 1,5 saat mesafede bir yerde çalışıyordum. Yine de sabahları evimin yakındaki parkta 10 dakikada olsa yürüyerek güne başlamayı hiç aksatmadım ve karşılığını daha motive sabahlar ve daha mutlu bir gün olarak daima aldım. Yoga her zaman haftanın her günü yapamasam da kilo verme ve kilomu koruma sürecinde benim en tatlı yoldaşlarımdan biri oldu. Bunun sebebi vücudumla ve ruhumla tekrar bağ kurmamı, onu gerçekten dinlememi, her bir parçasını hissetmemi ve anlamamı sağlaması. Ayrıca vücudumun sınırlarını en zarif şekilde zorlayarak, bana her zaman gidilecek daha yolum olduğunu göstererek bazı sınırların gerçeklikte değil, zihnimde olduğunu anlamamı sağlaması. Sabahları uyanır uyanmaz kahvaltı etmeyi pek sevmiyorum. Hatta ilk 3-4 saat tam bir tokluğa gelme hissi bana çok iyi hissettirmiyor diyebilirim. O nedenle kahvaltıdan önce biraz erik ve yer fıstığı atıştırıyorum. Daha sonra ise kahvaltı için unsuz ve bol proteinli bir ekmek yapmaya girişiyorum. Kilo
Kilo verme yolculuğunu hiç sıkılmadan sürdürebilmek için sevdiğimiz hiçbir yiyecekten mahrum kalmamak çok önemli. Ama sevdiğimiz her yiyecek de vücudumuza iyi gelecek ve katkı sağlayacak yiyecekler değil maalesef. O nedenle son 5-6 senedir sürekli sevdiğim yiyeceklerin sağlıklı alternatiflerini deniyorum ve böylece hiçbir kısıtlanma hissi yaşamıyorum. Tabi arada alternatifler yerine doğrudan istediğim her şeyi yediğim günler ve öğünler de oluyor. Böylece de bu yolda hiç sıkılmadan daima ilerleyebiliyorum. Eve demin kuş girdi ama çekemeden gitti ya. Çok tatlı bir kuştu. Neyse, çekemeden gitti ama. Bu sabah için kahvaltıya unsuz yer fıstıklı bol proteinli ekmekler yapmaya karar verdim. Farklı ekmek alternatifleri denemeyi çok seviyorum. Çünkü ekmek beslenmemizin vazgeçilmez bir parçası gibi. O nedenle kendimi ekmek konusunda kısıtlamak ya da suçlu hissetmek yerine yapabileceğim en besleyici, en proteinli ve vücuduma en katkı sağlayacak ekmek tariflerini araştırıp beslenmeme mümkün olduğu kadar ekliyorum. Were there in my life while I was getting high, but you had to get out when the emotions intensified. Well, you were never the one. Beslenme düzenimde dikkat ettiğim bir diğer şey ise protein alımı. Bunu hep söylüyorum, biliyorum ama tekrar belirtmek istedim. Vücuduma daima mümkün olduğu kadar bol protein almaya çalışıyorum. O nedenle her kahvaltıda mutlaka yumurta yiyorum. Şanslıyım ki yumurtayı çok seviyorum. Always gonna have opinions. You really took that one too far. That day when I felt so vulnerable. Çayı unuttum. Ben de diyorum kuru kuru gitmiyor. About what people think of you, but what about being true? To yourself. İnsanı günlük hedeflerinden ve mutluluk halinden en uzaklaştıran şeylerden biri de bence yaşam alanının onu mutlu etmeyecek bir halde olması, kirli olması ya da dağınık olması gibi. Böyle ufak sayılabilecek bir durumun psikolojim üzerinde çok baskılayan bir etkisi olduğunu fark ettiğimden beri evimi ve bahçemi elimden geldiği kadar temiz ve düzenli tutmaya çalışıyorum. Ve dün rüzgar sebebiyle kirlenmiş bahçemi birazdan spor da yapacağım ve daha iyi hissetmek istediğim için güzelce yıkıyorum ve toparlıyorum. Yeah, I know that things were really tricky down there. You really took that one too far. That day when I felt so vulnerable. That day I was left so humble. You carried Spor sonrası tatlı yemekten acayip derecede keyif alıyorum ve bu sebeple tıpkı ekmekte olduğu gibi bir sürü bol proteinli ve sağlıklı tatlı tarifi buldum ya da uydurdum. Bugün dana jelatin, yoğurt, süt ve biraz da balla muhteşem bir sağlıklı penne cotta yapacağız. Böylece spor sonrası tatlı ihtiyacımızı en proteinli şekilde sağlayıp vücudumuzun şekillenmesine de katkı sağlarken hem de en iyi pastanelerin ayarında bir tatlı yemiş olacağız. Dikkat ettiyseniz çoğul konuşuyorum çünkü artık bu yola çoktan birlikte çıkmışız gibi hissediyorum. Penne cottaları buzluğa koyduktan sonra üzerleri için de sos hazırlamaya başlıyorum. Ve bunun için komşum Ali amcanın bahçesinden getirdiği dutları kısık ateşte Hindistan cevizi yağı ile pişirip biraz bal ekliyorum. Siz zevkinize göre dilediğiniz meyve hatta çikolata ile bile kendi penne cottanızı lezzetlendirebilirsiniz. Zevkinize uygun kendinize ait bir tatlı yaratabilirsiniz. Nedense ülkemizde spora karşı bir önyargı var ve herkes sporsuz kilo vermenin yollarını arıyor ve bence çok büyük bir hata yapıyor. Benim kilo verme sürecimde spor en büyük destekçimdi ve sadece kilo vermemi sağlamadı, vücudumu da çok daha güçlü bir hale getirdi. Doğrudan ağırlık
ağırlık çalışmaları ile başlamadım tabii ki spor serüvenime. Önce tempolu yürüyüş, sonra hafif koşu ve yürüyüş, sonra kendi vücut ağırlığımla hareketler derken gücüm ve seviyem arttıkça ağırlık çalışmalarına geçtim. Spor yağ yakmamızı hızlandırırken vücudumuza da kas eklememizi sağlıyor. Yani hacmimiz küçülürken vücudumuz daha güçlü ve şekilli bir hale geliyor. Spor gözümüzü korkuttuğu için spora karşı en büyük bahanemiz her zaman zamanım yok oluyor. Ama bugünkü çalışmam toplamda 35 dakikaydı. Ve ben 2 ayrı işte çalıştığım en yoğun dönemimde bile haftanın 3 günü kendime bu vakti her zaman ayırdım. Yaptığım çalışmaların linklerini ise açıklamalara sizin için bıraktım. Başlarda çok yorulduğum spor serüvenime pes etmeden devam ettikçe de kendim için iyi bir şey yapmanın, kendime zaman ayırmanın ve çok daha güçlü olmanın keyfine vardım. Öyle ki kas ağrılarımdan bile zevk aldım. Lütfen hiç spor yapmadıysanız spora cidden bir şans verin ve hem mental hem fiziksel olarak nasıl çok daha iyiye gittiğinizi siz de keyifle ve mutlulukla gözlemleyin. Your neck, I see you coming up the avenue. Ripe and ready, senorita. Hot stuff, deliciosa chica. I love my sexy beckinita. Tatlı soğuyunca ve kendini çekince gerçekten muhteşem olmuş. Spor sonrası için yenilebilecek bundan daha iyi bir tatlı düşünemiyorum. Bir yandan vücuduma bol protein alıp kas yapılanmamı sağlarken bir yandan da resmen lezzet patlamaları yaşıyorum. Baby, you wear it well, all up my senses going to a frenzy. So smooth, fun and fruity, you know now. That's why I call you mango. Raising the roof when we tango. Honey, when we do the mambo. Bringing the juice to the beat, so sweet, so sweet. Say whoa. Spor sonrası biraz dinlendikten ve Maya ile vakit geçirdikten sonra akşam yemeği hazırlıklarına geçtim. Bugün soya kıyması ve patlıcanla kafamdan uydurduğum bir tarif deneyeceğim. Bu nedenle patlıcanları dilimleyip yağlayıp biraz yumuşamaları için fırına alıyorum. Loving the flesh on you. Sexy and also cute. Üzerine kıyma, soğan ve salça ile bir harç hazırlayacağım ve soya kıyması kullanacağım. Bunun ilk sebebi bugün için yeterince hayvansal gıda aldığımı düşünmem ve bunu bitkisel besinlerle dengelemek istemem. İkinci sebep ise et yemediğim zamanlardan kalma 2,5 kiloluk soya kıymasını artık bitirmek istemem. Bu arada soya kıymasını çok seviyorum. Çünkü hem güzel bir bitkisel protein hem de doğru şekilde baharatlayınca tadını gerçekten kıymaya benzetiyorum. So lush, you're so hot, so caliente. To me, makes me love you locamente. Madly, this can be no accidente. Meant to be, 'cause this is bigger than the both of us. You got it where I want it. Always a super tonic. So juicy when you're on it. Making me rise and shine. Harç ve patlıcanları buluşturup üzerine biraz da kaşar peynir ekleyip hazırladığım kırmızı lahanalarla birlikte fırına alıyorum. Akşam yemeklerini genelde hafif tutuyorum ve çok karbonhidrat almamaya çalışıyorum. Ama bunun kilo alma kaygısıyla hiç alakası yok. Akşamları çok karbonhidrat alınca ertesi gün güne çok şişkin, böyle huzursuz ve acayip derecede uyuşuk başlıyorum. O yüzden elimden geldiğince akşamları kendime bol renkli, bol sebzeli ve bol proteinli tabaklar hazırlıyorum. Lavender clouds couldn't fix what was broken. Lavender clouds couldn't say what's unspoken. Akşam yemeğinden sonra biraz kitap okuyup duşa giriyor ve pazar günü Urla çok kalabalık olduğu için günün kalanını evde dinlenerek geçiriyorum. Ve kilo verme yolculuğumdaki en önemli şey olan kendini sevme halini sürdürebilmek için yatmadan önce defterime bugün için kendime teşekkür edip günümü kapatıyorum. Çünkü bu kilo verme yolculuğunda en büyük ihtiyacım ve kilitlerimin en büyük anahtarının kendimi sevmek ve onurlandırmak olduğunu artık çok iyi biliyorum. Günümü de kilo verme üzerine değil, kendimi sevmek ve mutlu etmek üzerine kurgulayarak kilo veriyorum yani kısaca. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendimizi her gün bir öncekinden daha çok sevdiğimiz günlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.